Burası Libya. Her zaman iç savaşlarla andığımız bu ülke, Afrika kıtasının en büyük 4. ülkesi. Yüzölçümü olarak Türkiye'den yaklaşık 2,5 kat büyük. Akdeniz'in kıyısı 1800 kilometre ve sadece 7 milyon nüfusa sahip. Osmanlı'nın çöküşünden sonra İtalya, Fransa ve İngiltere'nin sömürgesinde olan bu ülke, tarih boyu Türk Devleti ile derin ilişkilerde oldu. Osmanlı Devleti'ne ev sahipliği yaptı. İşgale uğradığı zamanlarda bile Türkiye'den yardım gördü. Hatta ülkenin her dönemde yönetilmesinde ve bugüne kadar var olmasında Türkiye'nin büyük rolü oldu. Bundan dolayı Türkiye için Libya basit bir dış politika gündemi olmayıp bağlantıları sürekli sıcak tutulan bir bölge. Libya, Türkiye hinterlandında en önemli Afrika ülkesi. Peki neden bu kadar önemli? Barış sinyalleri verilen ülkede Türkiye'nin önü açılacak mı? Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İtalya, Fransa ve birçok güç merkezlerinin yoğun bulunduğu bu bölgede barışı sağlamak neden önemli? Onun yeni bölümünde bu sorulara cevap arayacağız. Libya'nın devasa coğrafyası ciddi yeraltı ve yerüstü rezervi de içerisinde barındırır. Petrol ve doğalgaz başta olmak üzere altın, uranyum, hidrokarbon, bakır, demir, cam ham maddesi ve bunların yanında milyonlarca metreküp yeraltı suyuna sahip. Bu kaynak kullanıldığında Türkiye'den 1,5 kat daha fazla ekilebilir alana sahip olunur. Balıkçılık alanında da büyük bir potansiyele sahip. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde Libya trilyonlarca dolarlık bir servetin üzerinde yer alıyor. Senelik milyarlarca dolarlık bir ticari hacme sahip. Bunlara karşın bu eşsiz değere sahip toprakları muhafaza etmek oldukça zor. Geçmişte ve günümüzde yaşanan tüm kaosun sebebi de tam olarak bu desek yanılmayız. Libya, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan ve Türkiye'siz bir enerji denklemi kurma girişiminde olanlara karşın stratejik bir konumda bulunuyor. Türkiye'nin dış politikasında uyguladığı en başarılı doktrinlerden biri Mavi Vatan'ın hayata geçmesi konusunda da Libya ile yapılan anlaşma oldukça önemliydi. Türkiye'nin Libya'ya askeri, diplomatik, siyasi ve birçok koldan dahil olması Mavi Vatan doktrininin bir parçası olarak Doğu Akdeniz'deki kaynaklara ve deniz sınırlarına erişimi güvence altına alma girişimidir. Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgenin belirlenmesi için Libya ile imzalanan deniz sınır anlaşmasıyla Türkiye'nin belli bir bölgeye, daha doğrusu İskenderun Körfezi'ne sıkıştırılmasının önüne geçilmiş oldu. Bu da Libya sayesinde oldu. Ama konu sadece Doğu Akdeniz değil. Günümüzde Libya'nın mevcut iç yapısı oldukça karışık. Birbirine rakip iki ayrı güç merkezi. Biri Birleşmiş Milletler'in de desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti, diğeri de ülkenin doğusundaki Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve batıdaki çeşitli güçlerin desteklediği Hafter yönetimi. Bunun yanında Libya'da irili ufaklı silahlı güçler ve 120'ye yakın kabile var. Bu kabilelerin büyük bölümü de ülke yönetiminde olmak ve ekonomik kaynaklardan yararlanmak için mücadele etmekte. Öte yandan tüm bu güçlerin yabancı ülkelerle ve güç merkezleriyle ilişkileri de mevcut. Ama bir önemli detay var. Libya'da tüm taraflarla diyaloğu olan ve aynı zamanda askeri güç olarak var olan tek ülke Türkiye. Ve Libya'daki tüm taraflar ve çeşitli gruplar Türkiye hakemliğinde barışın sağlanabileceğini iddia ediyorlar. Çünkü böylesine zengin ama iç savaştan yıpranan bir bölgede barış olursa ülkeyi gelecekte bir enerji ve finans merkezi olarak görmemiz de mümkün. Barış kelimesi kulağa hoş geliyor. Bundan önce bir sürü barış girişiminde bulunuldu. Ancak bir türlü uzlaşmaya varılmadı. Peki şimdi mümkün mü? Bunu anlamamız için Libya'nın içinde bulunan yabancı güçlere odaklanalım. Burası Libya'nın doğusu. Hafter tarafından yönetiliyor. 2011'de Kaddafi'nin devrilmesiyle birlikte ülkede patlak veren iç savaş ve iktidar mücadelesinde güçlü isimlerden biri. Barış görüşmelerinde masadan kalkan Hafter yandaşlarıyla topyekün savaşa girişmişti. Türkiye'nin alana müdahalesiyle bu girişim başarısız oldu. Çünkü Türk askeri hem havadan hem de karadan müdahale ederek bu girişimde safların dağılmasını sağladı. Berlin'de yapılan Libya kararlarına rağmen ilk operasyonun Bana adlı gemiyle başlatılıp sonrasında İHA ve SİHA'ların peşin sıra başarıları buna açık örnektir. Halihazırda 80 yaşına gelip hasta olan Hafter, oğlu Saddam üzerinden bölgedeki hakimiyetini sürdürmeye çalışıyor. Uyguladığı yanlış politikaların oğlu tarafından yapılmamasını istiyor. Bu nedenle Türkiye politikalarını içten içe desteklediğini ya da kabul etmek zorunda kalacağını söyleyebiliriz. Hafter'in özellikle Türkiye'nin desteklediği Trablus'a karşı askeri başarısızlıkları onu destekleyen birçok ülkenin daha dengeli politika gitmesine sebep oldu. Hem Hafter'i hem de karşı tarafa genel olarak Libya'daki statükoyu belirleyen herkesi mutlu edecek, her tarafın da mutabık kalabileceği bir hükümet
geçiş süreci ve sonrasında seçimler ülkedeki barışı mümkün kılabilir. Birleşmiş Milletler temsilcisi Abdullah Batili'ye göre de barışı sağlamak ancak ortak bir hükümetin kurulmasından geçiyor. Eğer bu da mümkün olmazsa en azından tüm tarafların bir araya geleceği Tobruk'taki parlamento üzerinden geçiş hükümetinin kurulması ve bunun ülkeye bir an önce seçime götürmesi gerektiğini dillendiriyor. Libya'da çok fazla meşruiyet tartışması var. Teknik olarak Libya hükümeti en meşru hükümet. En son seçilen ve Birleşmiş Milletler nezdinde uluslararası bir organizasyon. Diğer güçlerin yani Devlet Yüksek Konseyi ve Tobruk Parlamentosu'nun görevlerinin resmi süreçleri çoktan tamamlanmıştı. Özellikle Tobruk Parlamentosu Başkanı Agele Salih 2014'te %20'yi bile bulamayan oy oranı ile seçildi. Yani şu an her iki güç de teknik olarak resmi değiller. Ancak ülkedeki iç savaş ve daima karışıklık bu şahıslara halen güç merkezi oluşturmalarına izin veriyor. Libya gibi bir ülkede orta yolu bulmak için pragmatist bir yaklaşım lazım. Ortada bir statüko ve aynı zamanda de facto durum var. Bu statükoda hem meşru hem de gayrimeşru olan tüm güçlerin tatmin olacağı, hem askeri hem de devlet katında herkesin kendi yerini alacağı bir sistemin oluşturulması Libya'ya iyi bir gelecek sunabilir. Şu an her ne kadar kabul görmese de Libya'nın doğusunda Hafter var. Sirte yakınlarında Başak hükümeti var. Trablus'ta Dibeybi var. Yani ülke 3 parçaya ayrılmış gibi gözükebilir fakat resmi olarak bölünme söz konusu değil. Özellikle Hafter birkaç hafta önce ülkesinde bu bölünmeyi resmi olarak duyurmak istedi. Ancak uluslararası baskılardan dolayı geri adım attı. Hafter'in her tarafa ilettiği mesaj şu: Tüm taraflara seçimler için son şans veriyorum. Hafter, demokratik geçiş sürecine saygılı olduğunu dile getirdi. Hatta herkesin bu geçiş sürecine dair gerekli düzenlemeleri yapması gerektiğini de vurguladı. Peki her tarafın bu kadar olumlu olmasına rağmen seçimler neden yapılamıyor? Seçimlerin yapılamamasının sebebi de Hafter. Çünkü Libya Anayasası'nda şöyle bir şart var. İki ülke vatandaşı olanlar, yani Libya dışında başka bir ülkenin vatandaşı olanlar ve askeri pozisyonda bulunanlar seçimlere katılamıyor. Hafter ise hem Amerikan vatandaşı hem de Libya vatandaşı ve gayrimeşru askeri pozisyonu var. Hafter tarafı bu maddenin kaldırılmasını istiyor. Bu kabul görmediği için iç karışıklık bugüne kadar uzadı. Ama Hafter'in bir seçeneği daha var. Tüm meşruiyetine oğlu Saddam tarafından devam etmek. Saddam Hafter her ne kadar da dillendirilmese de Türkiye'ye sık sık gidip gelen, sıcak temaslarda bulunan bir isim. Oğul Saddam, Türkiye ile işbirliğine açık olup Türk iş adamlarının sahada yeniden var olmasını sağlıyor. Babasına göre daha ılımlı, demokratik geçiş sürecinden yana. Ayrıca Baba Hafter de lider olarak Saddam'ı işaret ediyor. Yani Baba Hafter'den sonra Libya'nın doğu kısmında sözü geçecek olan kişi belli. Bugün Türkiye, Birleşmiş Milletler'in desteklediği Trablus hükümetiyle işbirliği içinde olsalar da diğer tüm taraflarla aktif diyalog sürdüren tek ülke. Trablus'taki hükümeti sırf Doğu Akdeniz Anlaşması ve başka nedenlerden dolayı gayrimeşru tanıma söz konusu. Tüm bunların ortasında hem Dibeybi ile hem Başak ile hem de Hafter ile belirli bir diyalog sürdürüyor. Fakat gün sonunda Başak'ın bağlı olduğu yer Mısır ve Fransa. Hafter ise daha çok Rusya'ya bağlı. Ancak Rusya'nın zayıflamasıyla beraber Hafter tarafı yeni müttefikler arayışı içinde. Dolayısıyla Libya'da çözüm bulmak için sadece yerel bir anlaşma değil, uluslararası statükoyu da memnun edecek bir anlaşmaya varılması bekleniyor. Hafter'in Rusya ile anlaşması, Esed'in Rusya ile anlaşmasından daha farklı. Rusya ile anlaştıktan sonra Wagner grubu bölgeye Hafter'i desteklemek için girmişti. Ancak bilindiği gibi Wagner grubu çete ve terör yapılanması olup bölgenin kaynaklarını sömürüp çeşitli suçlar işliyor. Bölgede Wagner'e ihtiyaç duyan güçler de bundan memnun değiller. Hatta Wagner'in bölgeden sökülüp atılması bütün bölgenin yararına olacağı dile getiriliyor. Çünkü Wagner hem bölgenin kaynaklarını hoyratça sömürmekte hem de bölgedeki gençleri ve çocukları silah altına alarak savaş suçlarına ortak etmekte. Bu durumsa tüm coğrafyanın terörize olması anlamına geliyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında milis ve çetelerin elindeki silahları alarak Wagner'in bölgeden atılması her tarafın yararına olacak. Bütün bunların yanında zayıflayan Rusya'nın pozisyonuyla Wagner'in başta ABD olmak üzere büyük devletlerin terör listesine girme hazırlığını da göz önünde bulundurursak kimse Wagner'e yakın durarak geleceklerini riske atmak istemez. Libya'yı araştırdığımızda net olarak gözüküyor ki Libya'nın sosyolojik ve toplumsal yapısı oldukça çeşitli. Bugün bile Libya'da 120'den fazla kabile bulunuyor. Bunların 30'u güç merkezi oluşturmuş durumda.
Ayrıca çeşitli silahlı gruplar, farklı ülkelerle işbirliği yapan yapılar da mevcut. Devlet hiyerarşisi ve bütünlüğü tam olarak oturmamış. Öte yandan hem Doğu ülkeleri hem de Batı ülkeleri içerideki güç merkezleriyle işbirliği yaparak Libya'da hakimiyet kurmaya ve Libya'nın yeraltı kaynaklarını sömürmeye çalışıyor. Böylelikle hem Afrika'da hem de Akdeniz'de güç mücadelesi veriliyor. Tam da bundan dolayı Osmanlı Devleti bölgeyi yönetirken dayılar sistemini kurmuş. 29 bölgeden ve kabileden yetkin şahısları ülkeyi yönetme sürecine dahil etmiş. Böylelikle uzun yıllar Libya'da istikrar gelmiş. Aynı zamanda da yabancıların bölgeyi işgali engellenmişti. Yerel yönetimlerin ve güç merkezlerinin zaman zaman farklı güç odaklarıyla işbirliğine gitme eğilimleri de var. Yukarıda bahsettiğim gibi dayılar örneğinde olduğu gibi her ne kadar dayılar meclisi Osmanlı Devleti'ne sadakat göstermiş olsalar da zaman içinde bazı dayıların yetkilerini aşarak Osmanlı'ya başka devletlerle işbirliği yaparak ihanet ettikleri de görülmüştü. Libya, Wagner güçlerini çıkararak yerine Türk askerini konuşlandırabilecek mi? Batı'da ve ülkenin tamamında devletin polis güçlerinin eğitilmesi, güçlendirilmesi ve çeteleşmeye başlamış olan milis güçlerinin elindeki silahların alınması mümkün olacak mı? Seçimlerin yapılması ve yeni anayasaya Kıbrıs'ta olduğu gibi Türkiye'nin garantörlüğünün de konulması konusunda ciddi adımlar atılacak mı? Türkiye ile tam bir stratejik işbirliğinin yapılması halinde başarı sağlanması kesin mi? Yakın gelecekte bunları hep birlikte göreceğiz. Bugün de Libya ile ilgili değerlendirmeler ve okumalar yaparken bütün bu dengeleri, tarihi süreçleri, Libya'nın sosyolojisini ve bölgede çok sayıda güç merkezinin ve yapılarının olduğunu da göz önünde bulundurmamız şart. Bizlerin çok boyutlu çalışmalarına destek olmak için gazeteye abone olup takip etmeyi unutmayın. Burası Libya. Her zaman iç savaşlarla andığımız bu ülke Afrika kıtasının en büyük 4. ülkesi. Yüz ölçümü olarak Türkiye'den yaklaşık 2,5 kat büyük. Akdeniz'e kıyısı 1800 kilometre ve sadece 7 milyon nüfusa sahip.